Arkadaşlar, hepinize selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size çoklu zeka diye bir şey varmış. Ondan bahsedeceğim ben size. Bu çoklu zeka bizim ne işimize yarayacak derseniz. Öğretmenlerin işini yarayacak, anne babaların işini yarayacak, kendi kendinizin de işini yarayacak. Hani bazılarınız hesabı kitabı iyi yaparsınız. Bir bakarsınız kafasından hesap kitap yapıverir. Benim anneannem ilkokulu bilen gitmemiş. Sonradan okuma yazma öğreniyor 40 yaşından sonra. Her şeyi kafasından hesaplayabilirdi. Okulu gidenlerden bile iyi hesaplardı. Ondan sonracığıma bazıları herkesin cininden deler. Herkesle arası iyidir. Herkesle güzel konuşur. Ondan sonracığıma bazısı da duyduğunu aynısını aktarabilir. Hani buradan bir şarkı çalar, o şarkıyı ilk kez duymuştur. Ama onun aynısını söyleyebilir. Hiçbir müzik aleti almamıştır eline ama duyduğu bir müzik aletini göre o çalgıyla o sesi çıkarttırabilir. Hepimizin farklı yeteneklerimiz var. Bizim eğitimimizde, okullarda ya da bütün annelerimiz hepimizde bütün çocukların matematiğinin, hesabının, kitabının iyi olmasını istiyor. Herkesin zeki olmasını istiyor. Matematikte iyi olmayan insanların, iyi olmayan çocukların zekasının iyi olmadığını düşünüyorlar. Halbuki bizim farklı zekalarımız varmış. Kime matematikte iyi olanlara matematiksel, mantıksal zekası iyi diyorlar. Ondan sonra insanlarla olan ilişkileri iyi olanlara sosyal zekası iyi diyorlar. Bazılarının konuşması çok iyi. İnsanlarla konuşurken beki oluyorlar. Grubun önüne çıktıkları zaman iyi oluyorlar. Konuşmaktan çekinmiyorlar. Bunları da sözel zekası iyi diyorlar. Bir de bunlar pek iyi yazı biliyorlar. Mesela annem beni çok iyi yazı yazar. İlkokul mezunudur ama bir okul yazdıklarını hepimizden, biz üniversite mezunuyuz, lise mezunuyuz. Bizim yazdıklarımızdan daha iyi yazı yazar. İfadeleri daha iyidir annemin. Yıllarca ben zeki değilim dedi ama onun da sözel zekası iyiymiş. Annem ben sonundan öğreniyorum. Bunları çoklu zekayı öğrendikçe öğreniyor. Ondan sonracığıma bazısının da gider bitkilerle uğraşır, otla çöple uğraşır, ağaçları bilir, toprağı bilir, şöyle tabiatı çıkar, dolaşır oralarda, hepsini bilir. Onların da doğa zekası iyi diyorlar. Bazıları da her şeyi sorar, her şeyi sorgular durur. Onun yanında bir şey demeye gör. Onun karşı fikrini söyler hemen sana. Zıt fikrini söyler sana. O öyle olsaydı da bu böyle olsaydı falan der. Ondan sonracığıma hayatını sorgula. Ben daha ilkokula giderken, daha küçük sınıflardayken bile bu erkeklerle kadınlar niye eşit değil? Niye böyle oluyor diye sorardım hep kendi kendime. Ondan sonracığıma benim babamın sülalesinin siyasi görüşleri farklıydı. Annemin ailesinin siyasi görüşleri farklıydı. Şuradan da şişenin şeyi görünüyor, onu öyle ileri alan gari video çekerken gördüm. Ben de düşünürdüm. İnsanlar niye birbirine hoşgörülü olmuyorlar? Niye birbirlerinin fikirlerine saygı göstermiyorlar diye düşünürdüm o yaşta. Hemen birinin etkisinde kalmazdım. Bu da benim içsel zekamı gösteriyormuşmuş. Düşünüyorum ben şimdi, geçmişimi de yaptıklarımı da bakarak benim matematik zekam da iyiymiş, içsel zekam da iyiymiş. Neler anlattık şimdi? Matematiksel, mantıksal zekayı söyledik. Sözel zekayı söyledik. İçsel zekayı söyledik. Eşitsel zekayı söyledik. Doğa zekasını söyledik. Söylemediğimiz ne var acaba? Şuraya bakan bir kere ben yazdıklarıma. Ha, bir de şey var, unuttum. Görsel uzamsal zeka dedikleri bir şey var.
Onu da anneannemden örnek gösteren ben size. Kadının eğitim bile almadığını, ilkokul mezunu bile olmadığını, okumayı yazmayı sonradan öğrendiğini söyledim ya size. Benim anneannem ev yaptıracak oluyor İzmir'de. Ondan sonra ben küçük bir arsaya 2 tane daire sığdıracağım ben diye. Gece yatarken düşünüyor, normal düşünüyor. Evin planlarını kendine göre ayarlıyor. Bu insanlar, görsel uzamsal zekası iyi olan insanlar böyle 3 boyutlu dedikleri şeyi gözünde canlandırabiliyorlar. Ondan sonra anneannem mimarı söylemiş buna. Evin planlarına. Mimar şaşırmış anneannemin çizdiğini, söylediği planlara. Sen bunu nasıl düşündün, nasıl sığdırdın demiş. Hepiniz var ya, kendinizin zekasını da fark edin. Çocuklarınızın zekasını da fark edin. Çocuklarınıza bir de spor zekası vardı. Unuttum, bedensel zeka. O bedensel zeka kimide sporda daha iyidir. Sporda çok iyidir de çok iyi atlıyordur, zıplıyordur. Çok iyi esniyordur vücudu. Ona göre hareket ediyordur. Ama bundan çok iyi müzik aleti çalmasını bekler misiniz? Biz yanlış ediyoruz. Aynı çocuğun hem iyi müzik aleti çalmasını istiyoruz, hem iyi spor hareketleri yapmasını istiyoruz, hem matematik iyi olmasını istiyoruz. Yanlış ediyoruz. Ona göre kendimizden yanlış şeyler bekliyoruz. Tabii ama insan yapabiliyor. Hiç yapmıyor değilsin. Öteki alanlarda yapabiliyorsun ama hepsinden mükemmel şey nereden bekleyeceğim? Anlatmak istediğim benim burada, hepimizin farklı zekalarımız var. Hiçbirimiz ötekinden daha üstün değiliz. Matematik zekası iyi olan insan, edebiyat zekası iyi olan insandan daha üstün değil. Yalnız biz yanlış biliyoruz. Herkese her konuda iyi olsun istiyoruz. Hani bununla ilgili bir örnek veriyorlar ya. Hani yılana, kuşa, bir de başka ne vardı unuttum. İkisini de aynı eğitim sisteminin içine sokunca yılandan uçmasını bekliyorlar. Kuştan da sürünmesini bekliyorlar. Balık vardı bir de. Balıktan da yürümesini bekliyorlar. Onların hepsinin yapısı değişik ya. O yüzden her bir çocuğun, her bir insanın yapısı farklı olduğu için hepimizin kendi yaratılışımıza göre eğitim vereceğiz. Ya da öğretmensek eğer orada farklı çocuklar olduğunu düşünerek eğitimimizdeki planımızı ona göre düzenleyeceğiz. Ona göre anlatacağız. Bu sınıfta tek bir matematik zekası olan çocuk yok ki. Kiminin konuşması daha iyi, kiminin matematiği daha iyi. Ona göre eğitim vereceğiz. Anladabildiysen kusurlarım varsa affedin beni, değil mi? Yanlışlarım vardır. Soğumak istedikleriniz varsa altını yazın. Bir de bu buldan şivesi, biraz buldan ağzı, biraz hızlı konuşunca, biraz hızlı konuşuluyor. Anlamadığınız şeyler olur içinden. Videoların altını yorum yazın da oradan ben bakan. Hadi lafı çok uzattım gari, kusura bakma. Hoşçakalın.